Selam. Merhaba. Bugün size Kanada'da aylık yaşam maliyetleri, işte kira fiyatları, market fiyatları, giderlerimiz ne kadar bunlarla alakalı toparlayıp bir video çekelim dedik. Ana başlıklar halinde toparladık konuyu. Direkt kira fiyatlarından vesaire falan başlayalım. Ondan önce ben yine şeyi söyleyeyim de. Şimdi bizim bu anlatacağımız şeyler Ottawa'ya göre olan bilgiler ve kesin olan şeyler değil. Hani bizim gördüğümüz ortalama. Hani yine şimdi şey diyeceğiz. Şu X fiyat diyeceğiz mesela. Hayır o X o değil, daha ucuz ya da daha pahalı falan denilecek de o yüzden. Videonun sonunda muhtemelen bir de şey de yaparız. Hani şöyle bir Hesap yazarız. Hani tablosu. buraya mı koyarız? Artık gösteriyorum, böyle yapıyorlar ya videoda. Şuraya yazıyorum deyip ama şuraya yazıyorlar falan. Öyle bir şey yaparız yani. Aynen. Başlamadan önce onu da söyleyelim. Evet. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Kira demiştin zaten. Kiradan başlıyoruz. Şöyle biz zaten downtown'da oturuyoruz. Hani bunu söylemiştik daha önce. Ottawa'nın downtown'da oturuyoruz. Ama evimizi biz beğenmiyoruz şu an. O yüzden biz ev bakıyoruz zaten. Hani o yüzden kiraları biraz daha hakimiz diye düşünüyorum ben. Şimdi biz zaten 1+1 evdeyiz. Ve 1+1 evlere de baktığınız zaman yani downtown'da, yani bu kısımlarda işte 1750 ile 2200 arası değişiyor. Tabii bu kadar değişmesinin sebebi, atıyorum mesela bazı apartmanlar var. İşte havuzu var, spor salonu var, konferans odası var ya da yeni mesela. Evet, Ya evet. da daha büyük metrekare olarak falan filan. Özellikleri daha iyi Hı oluyor. hı. Ya da mesela bizimkinde işte konferans odası yok. Yüzme havuzu yok. Mesela Yok ya, bir çamaşır şey yok. makinesi, işte bulaşık makinesi falan yok bize dairede. Ama böyle birazcık downtown dışına çıktığınız zaman işte böyle Center Town falan diye geçiyor zaten. Orada da 1600 ile 2000 dolar arası olarak geçiyor. Yine dediğimiz gibi bu çok değişken bir şey. Yani büyüklüğü olsun, yeniliği Tabii olsun ki. falan. Bir de Kanata Orleans kısmı var. O böyle bayağı dışarıda, hani bize göre bayağı Ottawa'nın downtown dışında. Orada 1500 ile 1800 arası değişiyor. 1+1 evlerin fiyatları bunlar. 2+1 deyince de yine downtown'da 2200 ile 2900 arası değişiyor diye not almışız. Ya şimdi biz 2+1 bakıyoruz zaten. Çünkü çok böyle über fiyat değişiklikleri olmuyor. Ama mesela ekstradan bir odanız oluyor. 2+1 olarak da downtown'da 2200 ile 2900 arası demişiz. Yine gayet normal, çünkü 1+1'lerin fiyatları da 2200'e kadar oluyor. 2+1 olunca tabii daha fazla oluyor. Aynı şekilde Kanata Orleans kısmında da 1800 dolarla 2300 dolar arası değişiyor. Tabii bu evlerde şöyle bir şey de oluyor. Mesela downtown'da daha çok böyle apartman tarzı oluyor. Evet. Ama mesela işte bu Kanata Orleans dediğimiz böyle yani downtown'un dışındaki yerler genelde müstakil evler oluyor. İşte basement'lar Basement, oluyor, bodrum daha çok katı. bodrum katları oluyor falan. Hani o yüzden biraz, yani hem şehir dışında olduğu için ucuz, hem böyle daha çok basement, bodrum katı tarzı olduğu için biraz daha ucuz oluyor. Şimdi bunlar kira fiyatları. Onun üstüne bir de bazı evlerde şöyle bir şey oluyor. Mesela utilities diye geçiyor. İşte hani elektrik, ısı, bir de su. Genelde su dahil oluyor genelde. Evet. Bazen de ısıtma da dahil oluyor. Yine merkezi sistem gibi. Ama çoğunda, yani %90'ında diyeyim, elektrik dahil olmuyor kira fiyatına. Mesela bizimkinde su dahil, ısı dahil, elektrik dahil değil. Ya onda da şöyle oluyor ama mesela biz şimdi elektriğe 50-55 dolar. Hadi ev genelde 55 dolar civarı falan diyoruz. Evet. Ve bu yazın klima açtığınızda da böyle, kışın ısıtıcı açtığınız zaman da böyle yani. Hani o çok etkilemiyor. Niye bilmiyorum yani. Yani biz bir yıldır buradayız neredeyse yaklaşık olarak baktığınız zaman ve hani sürekli işte 50 dolar 55 dolar arası geldi bizim böyle. Zaten Türkiye'deki gibi bir zam olayı yok yani. Mesela bir ay yok işte 2000, 3000, sonra bir ay 5000 falan, öyle bir dengesizlik olmuyor genelde, yaklaşık geliyor herhalde. Onun dışında ya ısı ve suyla ilgili çok bir bilgi veremiyorum hani kaç para olduğu için. Çünkü biz hiç ödemedik yani, hani ısının ne kadar gelir ya da su ne kadar gelir diye. Ya suyun çok ucuz olacağını düşünüyorum ama hani, çünkü çok fazla su kaynağı var ya burada. Hani o yüzden onun çok pahalı olacağını düşünmüyorum ama. Mesela bu dediğimiz bazı basement olan kısımlarda, basement olan evlerde ya da atıyorum sadece basement değil, mesela normal bir ev 2+1 sadece size veriliyor, müstakil bir ev. Onlarda çoğunda da kiraya dahil olmuyor tabii ki faturalar. Çünkü hani bir tek siz kullanıyorsunuz. Bu faturaların dahil olmadığı ilanlarda da bahsetmişler ama mesela hani en fazla şu kadar gelir falan diye. Onda da 100-150 dolar arası demişler. Hani bütün işte elektriği, suyu, ısıtması 100-150 dolar arası geliyor falan demişler aylık. Evet. Onun dışında ikinci olarak bizim geçeceğimiz şey market alışverişi. Burada sözü Elif Hanım'a verelim. Buyurun. Şimdi market alışverişi kısmında da ben haftalık olarak bizim iki kişi yaklaşık olarak fiyatları söyleyeceğim. Ama yani bu tabii ki çok fazla değişen bir şey. Mesela bazı haftalarda daha fazla sebze ağırlıklı besleniyoruz. Bazı haftalarda daha çok böyle et ağırlıklı, işte köfte falan oluyor. Ya ne bileyim, işte mesela kuru gıda alışverişini aslında her hafta yapmıyoruz baktığınız zaman. Yani mesela bir nohut aldığımızda ya da bir makarna aldığımızda işte bize belki bir ay, belki 2 ay falan yetiyor mesela.
Ama yine de hani böyle yaklaşık olarak toparlamaya çalıştım. Burada mesela genel olarak et, yani tavuk, kıyma, steak, balık olarak hepsi içinde haftalık 20-30 dolar arası gibi diyebilirim bunu. Sebze meyve olarak da yine 20-30 dolar arası olarak düşündüm ben. Çünkü burada sebze ve meyve fiyatları bazen et fiyatlarından daha pahalı oluyor. Yani kilogram olarak falan. Yani Türkiye'ye göre de çok daha pahalı olan meyve sebzeler var. Kuru gıda, makarna, bakliyat, işte pirinç vesaire falan olarak da 5-15 dolar arası gibi diyeyim. Çünkü işte dediğim gibi az önce de hani mesela bir nohut alıyoruz ya da kırmızı mercimek alıyoruz. 2 ay bize dayanıyor mesela. Ama hani makarnayı mesela her hafta aldığınızı düşünün falan. O yüzden buna da böyle dedim. Tabii canım 2-3 günde bir nohut mu yiyeceksin yani? Yani burada kahvaltılık yani peynir, yumurta, ekmek, işte ne bileyim işte zeytin, meytin falan. Bu bizim en fazla aslında harcadığımız şeylerden biri. Ben buna da haftalık bir 12 ile 25 dolar arası falan dedim. Atıştırmalık ve içecek kısmına da haftalık olarak 10-20 dolar arası harcıyoruzdur. Burada da örnek bazı market fiyatlarından veriler çıkardım aslında. Bunu yaparken işte hem Walmart'a hem Costco'ya hem de bizim çok yakında downtown'da olan işte Independent diye bir market zinciri var. Böyle 3 tane marketin ortalamalarını aldım aslında ben. Hani hem uygun fiyatlı olsun hem de ortalama bir fiyat olsun gibisinden. Mesela 12'li yumurta fiyatı 2,5 dolarla 5,5 dolar arası değişiyor gibi görünüyor marketlerde. Onun dışında 1 kilogram kıyma fiyatı. Bu da 15 dolarla 23 dolar arası değişiyor gibi görünüyor. Ama bu tabii ki mesela çok büyük miktarda alıyorsunuzdur. 5 kilo, 10 kilo alıyorsunuzdur. Ve dondurulmuş alıyorsunuzdur. O zaman tabii ki kilogram başı daha ucuza gelir. Costco'dan ya. Mesela yani. Ben 1 kilogram olarak sadece söylüyorum bunu. Ekmek yine mesela 3 dolarla 5 dolar arası değişiyor. Domates kilogramı şu an 5 dolar 8 dolar arası görünüyor yine marketlerde. 1 litre süt 3 dolar 4 dolar arası görünüyor. Bu da mesela yine burada poşetlerde satılıyor 4 litre 5 litre falan. Onu litreye böldüğünüz zaman tabii ki daha ucuza geliyor ama ben hani litre hesabından gidiyorum. Onun dışında pirinci yazdım. 750 gram 4-5 dolar arası görünüyor bütün çeşitlerde. İşte basmatisi de, yasmini de, işte ne bileyim İtalyan pirinci falan var. Bir de muzu yazdım kilogram fiyatı. Bu da 2-3 dolar olarak diyebilirim. Bunlar dediğim gibi benim 2-3 marketten güncel olarak aldığım fiyatların ortalaması. Ama tabii şunu da değerlendirmek lazım. İşte siz belki çok toplu alışveriş yapıyorsunuz Costco'dan. Haftalık alışverişiniz daha ucuza geliyor da olabilir. Ya da ne bileyim işte mesela et yemiyorsunuzdur, sebze yemiyorsunuzdur ya da dışarıdan yemeği tercih ediyorsunuzdur. O yüzden bu biraz bizim harcamalarımıza, bizim yeme alışverişimize göre diyeyim ki. Çünkü biz hem sabah kahvaltımızı hem akşam yemeğimizi evde yapan bir aileyiz. O şekilde düşünebilirsiniz. Bütün bunların yanında bir de bu fiyatlara tabii ki bir de vergi ekleniyor. %13 bir vergi dilimi var. Yani mesela ya onu hesaplayacaksın işte ya. Yani mesela 80 dolar tuttuğu zaman üzerine %13 ekleniyor. Hani ben şu an bu vergisiz fiyatlarını söylüyorum. Direkt markette görünen fiyatlarından. Çünkü burada fiyatlara kasada yansıyor. Tax, vergi Evet. yani. Onu da söylemiş olalım. Sonradan Ömer'in de dediği gibi işte neden bu fiyatları az söylediniz ya da çok söylediniz falan gibi bir şey olmasın yani. Ya buna da iyi diyen var, kötü diyen var bu arada. Mesela vergiyi sonradan görmeye. Ya şimdi iyi diyenler ne biliyor musun? Şey diyorlar. Hani işte görün. Hani devlet Evet, sizden evet. ne kadar para kesiyor Hı bunu hı. görmeniz için diyorlar. Diğerleri de diyor ki ben diyor etiketi görüyorum diyor. Bir gidiyorum daha fazla ödüyorum diyor. Şimdi o da haklı mesela. Ki biz o taraftayız şu an çünkü daha alışamadık. Evet. O hala benim de alışamadığım bir şey bu arada. Şimdi bu marketteki örnek fiyatları söyledim. Onun dışında bir de hazır yemek, kafe ve restoran fiyatları olarak başka bir başlık açtım. Çünkü burada genelde insanlar, Kanadalılar, hatta göçmenlerin de yine çok büyük bir kısmı evde yemek yapmaktan ziyade hazır yemek almaya ya da dışarıdan söylemeye daha meyilliler. O yüzden bu da burada bayağı önemli bir kültür. Yani Türkiye'deki gibi değil. Mesela Türkiye'de sadece daha çok öğrencilerin dışarıdan yemesi falan meşhurdur ya. Böyle, burada öyle değil yani. Şimdi burada ilk başlık olarak kafe olarak ayırdım. Tim Hortons diye bir kahve zinciri var burada Kanada'da. Çok çok meşhur. Gerçekten yani mesela downtown bölgesinde bile belki hani 10 şubesi vardır bilmiyorum ama bayağı var yani. Ucuz yani. O yüzden işte. Çok ucuz. BİM Yani gibi. Yani kahvecilerin BİM'i. Öyle diyeyim. evet. Ama mesela kalitesiz anlamında mı bilmiyorum. Çünkü çok aşırı tutulan bir şey yani. Mesela Evet. her gün işe gidenlerin falan elinde ben Tim Hortons görüyorum. Yani bir kültür gibi diyeyim yani. Tabii. Yani ben mesela ucuz olduğu için hani bir de biz Türkiye'den geldiğimiz için mesela çok kalitesizmiş gibi geliyor. Ama bakıyorsun mesela burada işte böyle bir sürü yüksek binaların olduğu yerlerin altında Tim Hortons var ve bütün böyle iş insanları oradan alışveriş yapıyorlar gayet Evet. yani. Şimdi Tim Hortons'da yine kahve fiyatlarını araştırdım. Araştırdığıma göre söylüyorum bunu yine.
Filtre kahve fiyatına baktım. Bu 1.89, 1.90 gibi bir şeydi ama ben bunu $2 olarak yazdım. Onun dışında böyle bir latte, espresso bazlı bir kahve almak istiyorsanız işte Americano bilmem ne falan gibi $4.5 ortalama diyebilirim. Yani $2 ile $4.5 arasında Tim Hortons'tan kahve içebilirsiniz yani. Onun dışında Starbucks, yani zaten bizim ülkemizde de çok meşhur olan bir kahve zinciri. Burada da $5 $7 arası ortalama diyebilirim. İşte ne bileyim cappuccino, lattesi bilmem nesi falan. Onun dışında bir de orta segment işte daha lokal kahvecilerin falan fiyatlarını yine ortalama olarak söylemem gerekirse $4.5 ile $5.5 arası diyebilirim. Kaliteli orta segment kahvecilerden bahsediyorum. Çok kötü olmayanlardan. Onun dışında kahve konusunun haricinde bir de dışarıda yemek olarak bir başlık açtım ben burada. Restoran olarak. Şimdi burada da bir fast food menü olarak konuşalım. Mesela burada ne bileyim işte McDonald's'tan ya da Harvey's'ten işte Wendy's'ten ya bu tarz herhangi bir fast food zincirinden yeme olayı yine çok yaygın. Zaten Amerika kıtasındayız yani. Hele McDonald's yani. İnanılmaz bir sıra oluyor. Böyle gece 12'de 1'de bile önünde kuyruk oluyor yani neredeyse öyle diyeyim. Şimdi fast food menüsü yine çok değişecek bir şekilde. Ben $10 ile $15 arası yazdım bunu. Ama bu demek değil ki $5 da mesela hamburgeri ve içeceği olan bir menü bulabilirsiniz. Çok da fazla bulabilirsiniz ya yani. Da sadece hamburger alırsın mesela hiçbir şeysiz. $2 falan alıyorsun. Evet, alırsın yani. Çünkü fiyatlarına baktım mesela Wendy's'te de McDonald's'ta da falan $5 hamburger ve içecek menüleri vardı yani. Ama hani ortalama olarak diyorum yani sadece böyle hamburger menüsü olarak değil de pizza menüsü bilmem ne menüsü olarak $10-15 arası kişi başı diyebiliriz. Onun dışında da orta seviye bir restoranda yemek isterseniz. Burada Elif şey atlıyor da Elif'in favorisi var Five Guys, onu anlatmıyor ama. Five Guys Kaç biraz para? pahalı ya. Ama Five Guys kişi başı düşünürsen pahalı, yine pahalı. tabii canım $22,5 falandır en az yani. Çünkü biz orada en az $45 ödemişizdir. Evet, en az yani. Ama Five Guys biraz daha şey böyle Türkiye'deki lokal hamburgerci, kaliteli hamburgerciler gibi geliyor bana. Evet ya şey zaten çok şaşırdıydık biz yani. Hani zincir hamburgerci olmasına rağmen hani gerçekten bu kadar lezzetli olması çok garibimize gitmişti bizim yani. Bir de fıstık dağıtıyorlar. Yani benim favorim. Kabuklu fıstık dağıtıyorlar garip bir şekilde. Bedava. Güzel ama bayağı yani konsepti falan da güzel. Sadece çok pahalı ama yani muhakkak denenir yani. Eğer buralara falan gelmeyi düşünüyorsanız ya da Avrupa'da da var diye biliyorum. Mutlaka deneyin. Onun dışında dediğim gibi orta seviye restoranlarda yani böyle çok lüks olmayan restoranlarda herhangi bir yere gittiniz. $20-30 kişi başı diyebilirim. Yine bir yemek. Yani ne bileyim işte ne yemek istiyorsanız $20-30 kişi başı verirsiniz. Bu arada ben Ottawa için konuşuyorum yani bu fiyatlar tamamen Ottawa için. Mesela Toronto belki daha pahalıdır yani. Onun dışında bir de marketten hazır yemek. İlk söylediğim gibi. Şimdi burada marketlerde genelde neredeyse bütün marketlerde bir salata bar, bir sıcak yemek barı işte onun dışında bir de paketli kutu işte sizin fırında ya da mikrodalgada ısıtabileceğiniz yemekler oluyor. Aile boyu oluyor, tek kişilik oluyor, 2 kişilik oluyor falan böyle porsiyonluk. Ve her gün yenileniyor bunlar. Şimdi burada mesela bir salata eğer almak isterseniz ki ben aldım daha önce hani o yüzden fiyatını çok iyi biliyorum. $5 kişi başı. Onun dışında bir bowl almak isterseniz bunda da işte hani yanında protein oluyor, tavuğu oluyor, et oluyor, somon oluyor ya da nohut oluyor falan işte yeşilliği oluyor bilmem ne falan. Buna da $7 ile $15 arası diyebiliriz kişi başı yine bu. Bir de sıcak yemek isterseniz ne bileyim işte mac and cheese ya da mesela ızgara tavuklu makarna falan gibi bir şey mesela. Tek kişilik bir porsiyondan bahsediyorum. Yine bir $6 ile $10 arası tahminim değişiyordur. Bunda şey de var ama değil mi? Mesela böyle dürüm falan da koyuyorlar. Evet. Alüminyum folyo sarıyorlar. İşte hamburger mesela. Böyle ıslak hamburgere biraz benziyor da küçük falan böyle. Onu koymuşlar. Dürüm var. Başka öyle küçük şeyler oluyordu böyle ama porsiyonluk işte. Mesela atıyorum bunda daha çok şeyler kullanıyor bence yine. Atıyorum bu çalışanlar çıkıyor oraya gidiyor. Öğle yemeği olarak onu alıyor yiyor hemen ondan sonra işine gidiyor. Evet ama akşam yemeğine de mesela tabii, aile boyları falan oluyor onların. Tabii, onları falan da alıyorlar yani ben görüyorum. Ben bu bahsettiğim fiyatlar tek kişilik fiyatlar dediğim gibi. Bir sonraki başlığımız eğlence ve aktivite olarak ayırdım. Yani tabii ki Kanada'da yapabileceğiniz çok fazla aktivite var ama hani bir iki tanesi not almıştık biz buraya. Burada sen anlat istersen bunu. Şimdi burada ilk başlığımızı biz sinema olarak yazmışız. Biz sinema zaten daha önce gitmiştik Elif'le işte. Evet. Kışın gittik herhalde. Bu önce şeyi söyleyeyim sinema ile ilgili fiyatından önce. Bir kere ekranlar aşırı büyük. Ya şimdi tabii ben İstanbul'la kıyaslayamam. Şimdi İstanbul'da da vardır aynıları. Hatta daha iyileri de vardır muhtemelen. Hani biz Eskişehir'de yaşadığımız için ya ben hep Eskişehir'de yaşamıştım şimdiye kadar.
oradaki sinemalarla kıyaslıyorum mesela. Ya aydınlatması olsun, hem kalitesi olsun, hem işte büyüklüğü olsun çok kötü mesela. Burada onu biz çok beğendik. Bence çok güzeldi yani. Evet. Ama Güzeldi. fiyatı biraz sıkıntılı mesela. Bu $16 şimdi Evet. kişi başı. İşte bu öğrenciye göre değişiyordur. İşte 65 yaş üstüne göre değişiyordur. İşte çocuğa göre Evet. falan değişiyor bunlar. Yani indirimleri falan filan var ama bu işte mesela Standart $16. olanı. Baktığınız zaman bence fazla. Bence Yani. de biraz fazla. Ya şöyle tabii mesela asgari ücreti falan kıyasladığınız zaman çok iyi gibi duruyor. Ama Kanada özelinde bence fazla bir fiyat yani. Ya baktığınız zaman mesela 3 tane kahve içiyorsun mesela o paraya. Evet. Öyle diyeyim yani. Ama güzel sinema. Yani tavsiye ederim. Hatta böyle patlamış mısırlarına böyle tereyağı falan koyuyorlar böyle. Tabii biz beğenmedik Evet, ama burada öyle bir tereyağlı şeyleri falan. patlamış mısır çok seviliyor Bir de yani. bak bir de buradaki sinemanın şeyi alkol alabiliyorsunuz mesela. Evet. Mesela Evet, hemen öyle bir bir bira şey var. alıyorsun, bir patlamış mısır alıyorsun, filmini ödüyorsun. Çok güzel bence yani. Müze demişiz. Ben bu konuda biraz üzgünüm ya. Yani müze konusunda ben Kanada'dan daha çok şey bekliyordum da şu anlamda çok müze var. Zaten Evet, çok müze çok var. Bak müze ona bir şey var. demiyorum. Hani Gerçekten çok var. her konuda bir müze var. Ona bir şey demiyorum yani. Ama fiyatları bence çok pahalı ve öğrenciye ücretsiz değil. Şimdi yine şey diyenler olabilir. Ya şu müze var öğrenciye ücretsiz diye ama bizim gördüğümüzden bahsediyorum. Yani bizim baktığımız hani Toronto'da olsun, Montreal'de olsun, burada olsun öğrenciye ücretsiz olan bir müze ben hiç görmedim yani. Ya da varsa bile hani çok azınlıktadır yani. Genel olarak müzeler pahalı hani. Evet, mesela Öyle fiyatı diyelim da yani. şöyle $20-30'larla değişiyor. Yani bu Evet. işte müzenin olayına bağlı. Atıyorum böyle çok klasik bir müzeyse işte $20 falan ama içinde atıyorum böyle yok ışıklar yok böyle modern bir şeyler falan filan varsa $30 ki daha fazla üstüne çıkanlar da vardır böyle Vardır, yani. evet. Yok böyle illüzyon müzesi falan filan var. $50-54 falan diye gördüm ben. Toronto'da mıydı? Artık Montreal'de miydi bilmiyorum. Müze konusunda şimdi bu araştırma yaparken bizim direkt penceremizden gördüğümüz bir müze var. Kanada'nın, Kanada'nın değil, Ottawa'nın da yine en ünlü müzelerinden biri. Mesela onun fiyatına baktım şu an güncel olarak. Biz Ömer'le daha önce gitmiştik. Öğrenci indirimi var sanırım orada, öğrenci Var kartına ama özel çok ama az işte. çok az. Şu an mesela normal genel bir giriş fiyatı $24 mı $27 mı ne görünüyor mesela, hani yine ucuz bir fiyat değil yani. Değer mi? Değer ama mesela çok pahalı yani. Hani mesela öğrenci olarak ben gidemem. Yani çalışan biri olarak gidiyorsanız Onu diyecektim ben de. çok okey. Hiçbir sıkıntım yok. Ama mesela şu an Ömer öğrenci. Hani bizim ekonomik durumumuzda bizim için pahalı diyelim Evet, yani. evet. Herkesin tabii ki ekonomik durumu farklı. Bize biraz pahalı geliyor yani. Ama bunun dışında da mesela şimdi biz aktivite olarak hani sinema, müze falan dedik de yazın da kışın da hani bizim çok şaşırdığımız bir şey bir sürü aktivite var. Hani devletin mi diyeyim, belediyenin mi diyeyim. Hani onların düzenlediği kışın -20'de bile mesela burada bir tane sokak var. Orada böyle bir festival falan yapılıyor. Kış Evet. festivali falan ve bayağı da insan geliyor. Telefon ve internet var. İnternet dedim tabii ev interneti. Şimdi şöyle biz zaten geldi burada 2 tane büyük marka var. Rogers ve Bell. Onun dışında böyle küçük markalar da var. Küçük dediğim Telus diye yazılıyor. O var. İşte böyle Chatter var. Chatter diye bir şey var. Onun gibi böyle birkaç marka daha var. Şimdi şöyle Rogers'la Bell şöyle diyebiliriz. Turkcell'le Vodafone. Evet. Mesela öyledir yani harbiden. Ya ama burada şöyle Rogers'ın Bell'in Rogers'ın über bir farkı yok. Şimdi Türkiye'de böyle mesela bazı şehirlerde biri hiç çekmiyor, diğeri çok çekiyor falan filan. Hani biz onlardan baktık. Fiyatları da aynı bu arada. Tamamen her şeyleri aynı yani. Hani sana sunduğu gigabyte aynı, hız aynı, her şey aynı, fiyatları da aynı. Biz Rogers'ı seçtik. Çoğu kişi Bell kullanıyor ama biz Rogers'ı seçtik. Şimdi bizde şöyle bir teklif vardı. Onu kullandık biz. Elif'in telefon faturası, benim telefon faturam artı evin interneti totalde biz $120 ödüyoruz. Vergisi her şey dahil ve şöyle söyleyeyim. Ya ben internetin kaç gigabayt olduğunu bilmiyorum bile yani. Yani o kadar çok. Ki bak bizim telefonlarımızda da öyle. Telefonlarımızda Elif'inki 120 GB, benimki 120 GB öyle bir şey yani. Bak sadece bu telefonda. Hani şey sınırsız herhalde zaten. Ev sınırsızdır da Evet, değilse şey bile olabilir. yani telefonunu bağlarsın diyeceğim ki zaten telefonla 120 verip evine de az bir şey vermez yani. Hızı da çok iyi bu arada. Çok yani, memnunuz yani. Atıyorum bir şey indireceksin falan gayet hızlı bir şekilde indiriyorsun. Ya onu çok merak edenler oluyordur aslında. Ben ona baksam olurdu da. Hızıyla ilgili. Bakayım mı hemen şimdi? Bak. Bakarken ben şey söyleyeyim mesela. Şimdi Bell'le Rogers gerçekten iyi markalar. Ama mesela Chatter'dan alıyorsanız diyorsanız ki işte benim için mesela maliyet daha önemli. Daha ucuz. Onu söyleyebilirim. Ama biz ilk geldiğimiz ay Chatter kullanmıştık. Açıkçası çok da memnun kalmadık. Böyle dışarıda yürüdüğümüz zaman bile hani çekmediği alanlar oluyordu telefonun. Ama yani tabii ki yine sizin deneyimleriniz farklı olabilir ya da daha ucuz olsun istiyorsunuzdur. Yani illa $120 olmak zorunda değil. Eminim bunu daha ucuza bulursunuz. Ama daha pahalıya da vardır.
Onu da söyleyeyim yani. İnternet hızını da şöyle göstereyim. Hani görecek mi bilmiyorum da. 840 megabit olarak gösteriyor. Bayağı iyi bir şey yani. Hani 840 megabit yani. Bunu da merak edenler olur çünkü. Tamam. Hani o şekilde söyleyelim bunu da. Telefon ve internet faturası dışında bir de ulaşım diye bir başlık yazdık biz. Şimdi bizim için ulaşım çok önemli. Hatta benim için değil, Ömer için özellikle çok önemli. Çünkü Ömer, bilmeyenler için, okula 2 vasıtayla gidiyor ve 2 vasıtayla geri dönüyor. Yani toplamda bir aktarma yapmış oluyor yani. Arabamız da yoktur. Arabamız da yoktur. Aynen. OC Transpo diye bir şey var burada. Yani otobüslere falan binmek için buna para ödemeniz gerekiyor. Öyle diyeyim yani. Şimdi burada tek sefer basma olarak 4.05 cash vermeniz gerekiyor. Bu fiyatı daha güncel aldım bu arada web sitesinden. Aylık olarak da $135 adult, yani yetişkin bir birey olarak aylık doldurmak istiyorsanız, aylık abonman gibi yani Türkiye'deki diyeyim, $135 yapabiliyormuşsunuz bunu. Burada şeyi söyleyebilir miyim? Şu tek sefer basma olayında 405 cash olan şey, şimdi bu kağıt para falan verirseniz 405, kendi kartınızdan verirseniz nedense biraz daha fazla basıyor 405'ten. Ve şöyle bir garip bir olay var. Şimdi bu 405 ya. Mesela sen $5 soktun, para üstü diye bir olay yok yani. Hatırlıyor musun? Para üstü vermiyor yani. Yani sen o $5 koyuyorsun oraya, sana sadece bir bilet veriyor. Doğru, işte doğru. Para üstü olayı yok. Ya da var, biz bilmiyoruz, bilmiyorum. Hani ilk başta biz öyle bir şey yaptık. Biz burada hani hiçbir şey bilmeden geldiğimiz için bayağı bocalamıştık o konuda, hatırlıyorum. Evet. Onun dışında bu Transpo ile alakalı şunu söyleyeceğim ama. Şimdi okul maliyetine, Ömer'in ödediğimiz okul maliyetini, ki bir sonraki bahsedeceğimiz maliyette okul maliyeti zaten, bizim şeylerimiz dahil. Toplu taşımalarımız dahil, yani Transpo'nun abonmanı dahil diyeyim yani. Okul süreci boyunca Ömer ekstra bir para ödemiyor. Sadece öğrenci kartını okutuyor ve metroyu da, işte otobüsleri de sınırsız istediği kadar kullanabiliyor. Ekstra bir ücret ödemeden. Çünkü o okul fiyatının içinde ödenmiş gibi görünüyor. Yani aslında bedava değil yani. Onu da söylemiş olayım. Ama bunu istemiyorum diyemiyorsunuz mesela. Evet. Yani atıyorum senin araban var, bu fiyatı yine senden alıyor. Evet, öyle de bir şey var yani. Onun dışında Lyft ve Uber diye buranın aslında çok çok yaygın, taksiden bile daha çok kullanılan şeyleri var. Şoförle işte bir yere gitme mantığı, taksi gibi diyeyim. Normal evinize çağırıyorsunuz. Sonra nereye gideceksiniz, gidiyorsunuz falan. Şimdi bu Lyft ve Uber arasında biz genelde Lyft'i kullanıyoruz. Bize daha ucuz geliyor. Her zaman kıyasladığımızda Uber'den daha ucuz geliyor bize. Ki bazen ek indirimleri falan da oluyor. Evet. Bu çok değişken bir şey. Yani nereye gideceğinize de bağlı olarak değişir. O hatta daha da değişken. Mesela şöyle. Nereye gideceğine bağlı. Hava durumuna bağlı. Saate bağlı. Çok değişken bir şey yani. Evet, mesela biz bakıyoruz bazen. Sonra 10 dakika sonra tekrar yenileyip bakıyoruz. Fiyat değişmiş oluyor falan. Aynı lokasyon için. Ama ne diyeyim yani, şimdi buna ortalama, mesela biz Ömer'le her gittiğimizde yaklaşık olarak $10-15 arası veriyoruzdur gibi tahmin ediyorum. Genelde böyle $12. Bazen, tabii ki bazen daha ucuz oluyor. $6-7 gittiğimiz de oluyor ama hani genel ortalama diyeyim, bu şekilde veriyoruzdur deyip yani. Şimdi okul maliyeti var. Bunu Ömerciğime bırakayım. Tamam. Okul. Bizim kanayan yaramız. Fiyatından dolayı diyorum bu arada. Okuldan bahsetmiyorum da. Şimdi okulda ilk baş şunu söyleyeyim. Şimdi biz uluslararası öğrenci olarak geçiyoruz. Bir de tabii Kanadalı arkadaşlar da var hani okulda. Şimdi onlar dönem başı tahminim benim en fazla ödediği $3.300 falan. İşte her şeyi dahil. Biz kaç ödüyoruz? 10.000. 10.000'in üstü neredeyse yani. 10.200, 10.300 falan bile olabilir. Hani bildiğiniz onların 3 katı daha fazla bir para ödüyoruz. Tabii burada mesela PR aldıysanız bu fiyat yine şeye düşüyor. 3.300'e falan. Yani lokal gözüküyorsunuz. Şimdi college'da da bir dönem $10.000 veriyoruz. Hani her sömestr boyu, her sömestr için $10.000 veriyoruz. Ve bir sene içerisinde de 3 dönem var. Doğal olarak hani bir senede $30.000 ödüyorsunuz. Hani mesela bu üniversite gibi değil. Mesela ben college için bahsediyorum. Üniversitelerde işte yine Eylül'de başlar, Mayıs'ta biter. İşte diğer Eylül'e kadar yine tatiliniz olur. Orada full time çalışırsınız falan. Ama college'da öyle değil. College'da her sömestr arası 2 hafta tatiliniz var. Ve 3 dönemde olduğu için hani o college okuduğunuz sene sizin öyle bir full time sadece 2 hafta çalışırsınız işte o sömestrler arası. Dediğim gibi senelik maliyeti size bir $30.000 falan alıyor. Dediğimiz gibi bunun içinde toplu taşıma dahil. İşte metroya, otobüse basabiliyorsunuz. Burada küçük bir detay vereyim. Şimdi ben Ottawa'da öğrenciyim. Benim buradaki kartım ne Montreal'de ne Toronto'da geçmiyor. Yani çünkü o OC Transpo dediğimiz şirket değiştiği için olabilir belki, bilmiyorum ama Ottawa'da öğrenci olan bir kişi Toronto'da öğrenci olarak gözükmüyor. Sadece indirim alırsın şeyde, müzelerde falan filan. Onun dışında bu okul parasına medical insurance da dahil. O da şöyle. Yani sağlık sigortası bir tane marka oluyor. Genelde hani senin kendine göre markası vardır. İşte bizimkisi Guard Me diye bir şey.
İşte siz okula başlamadan önce ya da okula başladığınız günden itibaren sizin sağlık sigortanız oluyor. İşte muayene gittiniz, bir şey gittiniz. Onu karşılıyor. Hani Allah şükür biz onu hiç kullanmadık. Öyle bir olayımız olmadı da. Hani şey olarak diyorum ben. İşte acile gitmedik. Ne bileyim hastaneye gitme durumunda falan. Öyle bir şimdilik benlik bir şey olmadı mesela. Benlik Elif için oldu. gitmiştik. Şöyle onda da ya bir de onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi benim sağlık sigortama dependent olarak Elif'i de eklemiştik biz. Hani benim sağlık sigortamın aynısı Elif'e de geçerli oldu. Ama ona Sonra, ek ücret ödediğimizi de söyledik. tabii pardon. Onu da söyleyelim. Biz ona bir $400 civarı bir para ödemiştik. $400-500 ödedik. Ne Ya zamandan eşiniz olsa bile, çocuğunuz olsa bile evet ekleyebiliyorsunuz ama ek olarak bir Evet. maliyet, ücret ödemeniz gerekiyor. Ve şöyleydi bizim. Ocak ayında yapmıştık onu sanırım. Ağustos'ta bitti. Ağustos'a kadar geçerliydi. $400 falandı mesela. Ama mesela Eylül'de yaptığınız zaman bir sonraki Eylül'e kadar yapıyorlar. Daha pahalı oluyor. $500'lı falan bir şey şu an. Ama zaten Elif hani Ocak ayında başlayacağı için şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Onun dışında Elif bir elini çatlattıydı. Öyle bir şeyler olmuştu işte sahiline. O zaman işte hastaneye gitmiştik. 2 kere 3 kere hani böyle alçıya alınması, işte çıkarılması falan olsun. Yani hiçbir para almamışlardı. İşte Ya sonrasında röntgenden işte alçıdan bilmem neden böyle bayağı bir test olmuştu. Hı hı. Gerçekten hiçbir fiyat ödemedik yani. Şimdi kitaplar var. Yani okulda derslerin için. Ben yine bir mallık ettim okula ilk başladığımda. Hani böyle sürekli işte bu dönemlik kitaplarınız şu an satışta falan diye okulun her yerinde böyle ilanlar falan var. Sonra ben fiyatlarına baktım kitapların. Bayağı fazlaydı. Bayağı yüksekti yani. Sıfır kitaplardan bahsediyorum. Ve şey diyordu. İşte ya da ikinci el alabilirsiniz diyordu. Ama ikinci eller de bitecek yani neredeyse öyle söyleyeyim. Sürekli onu da koyuyordu ilan. İşte bak ikinci eller bitecek, ikinci eller bitecek falan diye. Ben şeyde bilmiyorum ama hani kitap zorunlu mu değil mi? Hani bu konuda hiçbir fikrim yok. En azından dedim bari dijitalini alayım. Bir de dijital kısmı var. O daha en ucuzu o işte zaten. Sonra ben bütün kitapları aldım. Dijitalini falan filan. Bir tane de el kitapçığı vardı küçük bir şey. Onu da almak zorunda kaldım işte. $300 yakın para verdim herhalde. İlk dönem. Sadece bir dönem için e-kitap yani PDF'lerinden bahsediyor. $300 yakın bir fiyattan bahsediyoruz burada. Çok çok fazla. Evet. Ya bir de zaten şöyle oluyor. Ben daha bir tane bile hocanın kitap alın dediğini duymadım. O kitapla ilgili bir ders işleyecekse bile hoca da zaten o oluyor. Yani hoca size gösteriyor ya da tüm gerekli olan sayfayı size atıyor. Bir şeyler yapıyor falan. Yani hoca diyor ki almak istiyorsanız alın. Benim cebime girmiyor diyor. Ama ben diyor oradan işlemeyeceğim. Ya da işleyecek olsa bile o kısmı size zaten kendisi sağlıyor. Hani o yüzden benim yaptığımı yapmayın. Hocalarla bir konuşun. Evet. Hani girin bir ilk hafta. Sorun hani kitap alayım mı sizce falan diye. Onun dışında bir de artık bu konuyu ana başlıkları bir toparlayalım diye. Şöyle ekrana da artık yazarız artık Tabii, burada. tabii. Şimdi toplam aylık bizim masrafımıza geldiğimiz zaman da şimdi benim söyleyeceklerim bu bizim giderlerimiz. Evet. Yani mesela internet benim için çok önemli değil dersin. İşte ben okuldan kullanıyorum. Eve de internete ihtiyacım yok dersin. Gidersin daha az para ödersin. Hı hı. Ya da atıyorum mesela oda arkadaşın vardır. Yani sadece oda kiralamışsındır. Kiran düşer. Hı hı. Onun dışında bütün utilities'ler dahildir mesela. O zaman yine düşer. Ya da atıyorum her gün dışarıdan yiyorsundur. Artabilir. Hani bu çok değişken şeyler. Bu bizim masraflarımız yani onu söyleyelim. Şimdi en büyük gider zaten bizim kira. Yani onunla başlayabiliriz. Kiramız bizim $1750. Evet. Hemen kiranın arkasında elektriği koyayım çünkü birbiriyle bağlantılı gibi. Hı hı. Şimdi bizim elektrik dahil olmadığı için elektrik de ödüyoruz. Elektrik de bizim $55. Ondan sonrasındaki en büyük kalem ise market alışverişi oluyor zaten. O da hani yine tabii değişken olmak üzere $350 ile $500 arası diyebiliriz buna yani. Onun dışında işte telefon ve ev interneti olarak baktığımız zaman da biz $120 ödüyoruz. Hani Elif'in faturası benim faturam artı internet. Ulaşım, otobüse ve metroya hiç para vermiyoruz. Çünkü Elif zaten kullanmıyor. Ben de ücretsiz olarak kullanıyorum. Ama onun dışında Uber ve Lyft'te de $20 falan harcıyoruzdur biz. Diğerlere gideceğimiz zaman falan. Onun dışında son olarak da işte sosyal yaşam olarak falan biz $100 harcıyoruzdur. Hani işte dışarıda yemek olsun, işte çay kahve içmek olsun, bir şeyler olsun. Hani bizim giderlerimiz böyle. Şimdi totalde baktığınız zaman hani 2395 diyor da 2400 diyelim. 2400 ile 2545, 2550 arasında değişiyor. Dediğimiz gibi hani bu bizimkisi. Hani bizim ya 2400'dür ya 2550'dir işte. Hani bunun arasında gidip geliyor işte. Hani İki kişi için. Evet. Yani dediğimiz gibi bu çok değişken bir şey. Daha da düşürebilirsiniz. Daha da arttırabilirsiniz yani. Bu şekilde. Evet. Ya burada bir de şunu da söyleyeyim. Mesela seneye bu fiyat yine çok değişmeyecektir. Biz mesela belki kiramız artar ama onun dışında mesela market alışverişinde çok fazla zam gelmediği için ya da ne bileyim yine mesela elektrik faturamız bizim yine benzer olur falan. Hı hı.
Sizin sadece mesela oynayacak şeyleriniz bence sosyal yaşam olabilir. Yine ulaşım olabilir. Belki arabanız vardır. Belki daha çok Lyft, Uber kullanıyorsunuzdur. Ya da işte Ömer'in de dediği gibi telefon, internet faturası mesela belki de yani internet istemiyorsunuzdur falan. Ama onun dışında market ve kira ortalama olarak, genel olarak her yerde böyle zaten. Hani mesela gidip de burada 500'e bir ev kiralamanız mümkün İmkansız değil canım. yani. Öyle bir şey. Hani ancak bir odayı Oda. 3-4 kişiyle belki paylaşırsınız. Öyle olabilir. O yüzden ortalama olarak şu anda 2025 kışı 2026'ya girerken güncel fiyatlar bu şekilde, yaşam maliyetleri. Bu arada Türkiye'de kıyaslayınca siz bunu direkt işte 30'da falan çarpınca, şu an kur 30 mu bilmiyorum ama 30 değil. yaklaşık olarak 30 diyelim. Tabii ki çok ucuz şeyler çıkmayacaktır ama şimdi bunu da kendiniz Kanada'daki kazandığınız paraya göre aslında biraz da Tabii kıyaslamak canım, lazım. Yani yoksa Türkiye'den bakınca bu fiyatlar size çok korkutucu gelebilir aslında. Ama normalde iki kişinin part-time çalışmasıyla aslında bu fiyatlar çok karşılanabilir. Ki üzerine aslında mesela ne dedik? 2400, 2550 gibi dedik. Hadi 2450 diyelim mesela. İki kişinin çalışmasıyla üzerine para bile artırabileceğiniz, part-time çalışmayla bile, tam zamanlıyı saymıyorum bile, bir maliyet. Aslında çok tolere edilebilir bir maliyet. Ya hatta araba bile alırsın ya. Ama Alırsın. işte bir şeylerden sıkman lazım yani. Yani arabada alırsın ama biraz sıkarsın işte. Hani o yüzden Evet. okul bitene kadar bence, tabii bu yine kişiden kişiye göre değişir de, bence araba almamak en iyisi yani. En Evet. azından böyle hayatınıza oturtana kadar, böyle iş bulana kadar falan filan. Hani bu şekilde daha iyi bence. Evet. Bu arada yine bir ek olarak söyleyeceğim bir tane daha not var. Ondan sonra da zaten daha fazla uzatmayız. Şimdi bu maliyetleri bu şekilde hani olduğunu söylüyorum ben ama mesela ilk geldiğinizde yine mesela sallıyorum kişi başı $50,000 göstermeniz gerekiyor. Bilmiyorum şu an ama onun dışında ekstra bir parayla gelmeniz önemli. Çünkü burada eve çıktığınız, işte ekstra eşyaları aldınız. Onun dışında mesela ne bileyim işte Uber'i, Lyft'i daha fazla kullandınız. Çünkü ne bileyim Ikea'ya gidiyorsunuz, mobilyacılara bakıyorsunuz. Mesela ilk geldiğinizde bir de iş bulamadınız falan. O yüzden ilk aylarda, ilk bir 4-5 ay belki de yani sürekli bir birikimden yeme durumu var. Hadi en minimum ihtimalle 3 ay diyeyim. Sürekli bir harcama durumu var yani. Bu maliyetler çok daha artıyor. Bu biraz daha düzen oturduktan sonraki maliyetler aslında. Hani ne bileyim bir 6 ay sonra artık düzen oturmuş falan. Buraya çok düşük bir birikimle gelmemek lazım aslında. Yani bunu hep Ömer de söylüyor, ben de söylüyorum. Yoksa gerçekten çok zorlanırsınız ilk aylarda. Çünkü dediğim gibi bu fiyatlar Kanada özelinde gözünüzde çok büyüteceğiniz fiyatlar değil ama Türkiye yani TL ile kıyasladığınız zaman gerçekten çok korkunç. Çünkü TL'nin Kanada doları karşısında maalesef çok bir değeri yok yani. Böyle su gibi akıp gidiyor para. Hani onu da ben kendim Tabii. nasıl diyebilirim? İşte Tavsiye. tavsiye diyeyim yani. Hani benden bir tavsiye. Ya şimdi hani okul parasını göstermek bile çok diyor insanlar işte. Şimdi $50,000 desem 1,5 milyon lira para yapıyor. Az para değil. Bayağı çok para yani. Çok para Ya gerçekten. ama şöyle diyeyim, o $50,000 bile hani yetmeyebilir. Şundan bahsediyorum. Çünkü mesela bizim durumumuzda, şimdi ben kalıcı okuduğum için işte Elif çalışamıyordu. Şimdi işte hani okula başlayınca çalışmaya başlayacak falan ama hani bir sürü şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz sadece mesela buraya geldikten sonraki masraflardan bahsediyoruz şu an. Yani de Elif'in dediği gibi mesela ilk geldiğinizde Uber masraflarınız olacak. Çünkü Evet. Eşyasız bir ev tutuyorsanız, ki bu arada onu da tavsiye ederim. Bence eşyalı ev tutun ilk etapta. Hani bu çok yine kişiden kişiye göre değişir ama mesela biz keşke eşyalı tutsaydık diyoruz. Çünkü ya ilk geldiğinizde çok böyle her şeye hakim değilseniz, mesela biz evi şu an beğenmiyoruz. Şimdi biz buradan taşınmak istiyoruz mesela. Şimdi bu eşyaların hepsini taşıyacağız şimdi bu sefer mesela. Evet. Ama atıyorum bizim işte Meksikalı arkadaşlarımız var. Onlar eşyalı ev tutmuşlardı. Şimdi Meksika'ya geri döndüler mesela. Ya adam girdi, valizini koydu. Oturdu bir sene. Çıktı gitti şimdi mesela. Aldı valizini gitti yani. Yani o konuda çok iyi. Yani kişiden kişiye tabii değişecektir ama yani bizim kendi hatalarımızdan çıkardığımız dersler vesaire bu şekilde. Tabii ki mesela biz buraya gelmeden önce bu maliyetleri öngörebiliyor muyduk? Bu kadar fazla harcanmaları ilk aylarda öngöremiyorduk maalesef. Yani ne kadar video izlerseniz izleyin. Öyle olmuyor yani. Hani beklediğiniz hesap uymuyor yani, öyle diyeyim. Tabii. Bir de mesela belki çocukla geleceksinizdir yani. Hani o zaman yine değişecektir bu maliyetler. Ki bir de mesela bu bizim market alışverişinin içinde yine torun da maliyetleri Onu var diyecektim aslında ben de yani. ya. Mesela Bizim ben de bunu hani belki bir tık daha fazla bile olabilir. Gerçi market alışverişle tolere edebilir. Çok fazla şey yok. Kumu, işte maması falan ama o da bir masraf canım. Şimdi o da bir mesela biz masraf yani bizim için. mama Evet. alıyoruz mesela. Bir de özel bir mama almamız gerekiyor. Bir diyet maması almamız gerekiyor. Hani 4 kilosu şu an $105 civarı falan mesela. Yani 2 ay gidiyordur. Bak mesela $50 ekstra bir masraf çıktı bak mesela şu an. Yani bak zaten kedi için yani. Evet. Dediğimiz gibi mesela bu çok değişken. Sizin köpeğiniz vardır.
özel bir mama kullanıyordur. Onun masrafı farklı. Bir çocuğunuz vardır farklı. 3 çocuğunuz vardır farklı. Tabii ki. Her şey çok farklı yani burada. Evet. Evet, bu şekilde. Yani toparlayabildiğimiz kadar toparladık konuyu. Bence güzel oldu. Evet. Umarım sizin için de çok faydalı olur. Yine bu videonun altına eğer konuyla alakalı merak ettiğiniz sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ben. Umarım Ömer de cevaplamaya çalışır. Mesela bizim şu an bu video çekmemizin yine sebebi de yorumlardan birinin bizden bunu istemesiydi. Şimdi şöyle, normalde biz bunu çekmeyi düşünüyorduk ama hep böyle bir erteliyorduk. Hani bir ara çekeriz falan filan diye. Hani yorumda görünce mesela özellikle çektik mesela bunu yani. Evet. Yani o yüzden işin özü şu ki, o kişiye ayrıca teşekkür edelim bu arada. Ama sizin de fikriniz olursa, mesela şun tarzda bir video çeker misiniz işte böyle falan gibi bir talep olursa aslında ona da yönelmeye çalışıyoruz. Mesela ev turunu da biz yine aslında biraz daha istek üzerine çekmiştik. Bu da o şekilde bir video oldu. Amacımız zaten hani size yardımcı olmaya çalışmak elimizden geldiğince. Tabii ki bu konunun, bunu söyleyince de böyle danışman değiliz, bilirkişi değiliz. Biz sadece yaklaşık 1 yıldır hani burada yaşayan 2 tane insanız yani baktığınız zaman, ki hani çok da sıkıntı yaşamış 2 insanız. O yüzden amacımız yeni gelecek olan insanlar varsa bizim yaşadığımız sıkıntıların daha azını yaşayarak gelsinler. Çünkü burada hiç sıkıntı yaşamayacağınızı düşünmüyorum. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyeyim. Lütfen hype etmeyi unutmayın. Hype yapmayı mı denir? Hype etmeyi mi denir? Hype'lamayı unutmayın. Onu da beğendikten sonra yine çıkacak oraya. Bu yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Çok zor bir şey bu arada. Çok sevinirim eğer yaparsanız. Onun dışında videoyu beğenmeyi, eğer yapabiliyorsanız bir yorum bırakmayı, bir emoji bile olur, bir kalp bile olur, bırakabilirseniz çok seviniriz. Daha da önemlisi lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Çok seviniriz. Başka bir talebimiz zaten yoktur. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. O zaman görüşürüz.